Herkese merhabalar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz sevimli anahtarlığın yapılış videosunu paylaşacağız. Umarım güzel bir video olur. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, anahtarlığımızın külah kısmını örmekle başlıyoruz. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz. Ardından sihirli halkamızın içerisine 4 adet sık iğne yapacağız. 1 2 3 ve de 4. Sihirli halkamı iyice sıkıyorum. Ve bu 4 adet sık iğnemi 8'e çıkaracağım. Yani hepsine çift batacağız. Evet arkadaşlar, 8'e tamamladık sık iğnelerimizi. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Hemen şöyle birinci sık iğnemi örüyorum. Ve ilmek belirleyicimi takıyorum. Ardından kalan 7 adet sık iğnemi de düz örüyorum. Üç, 4, 5, 6, 7 ve sonuncu sık iğnem. Şöyle 8'e tamamladık. Ve bu şekilde oluyor. Şimdiki sıramızdaysa arkadaşlar 3 sık iğne bir artırma yapacağız. Birinci sık iğnemiz için ilmek belirleyicimizi çıkardık ve yaptık. Şimdi tekrar takalım. İkinci sık iğne ve üçüncü. Şimdi bir artırma yapıyoruz. Artırmamızı da yaptık. Şimdi tekrar 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 3 sık iğne. Kalan son ilmeğimize ise artırma yapacağız arkadaşlar. Şimdiki sıramızda ise 4 sık iğne bir artırma şeklinde devam edeceğiz. Birinci sık iğnemizi yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi tekrar takıyoruz. Dediğim gibi 4 sık iğne bir artırma şeklinde yapacağım. Video çok fazla uzadığı için sıra sonunda tekrar görüşelim. Şimdiki sıramız arkadaşlar 5 sık iğne bir artırma şeklinde devam edecek. Şöyle birinciyi yaptık. İlmek belirleyicimizi taktık. Ve devam ediyoruz. Şöyle 2 3 4 ve 5.
Ve bir artırma arkadaşlar şimdi. Şimdi tekrar 5 sık iğne. İki. Üç. 4 ve 5. Kalan son sık iğneme ise artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızda ise düz öreceğiz. Toplam 14 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Dilerseniz sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Buraları ya hızlandırayım ya da keseyim. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdiki sıramızdaysa dondurma rengimize geçiş yapacağız. Şu şekilde son ilmeğimizi örmüyoruz. Yani örme işlemini bitirmiyoruz. Şu şekilde sık iğnemizi örecekmiş gibi ilmeğimizi alıyoruz tığımıza, ama pembe ile sık iğnemizi örmüş olacağız. Şu şekilde geçirdik. Şurayı sıkıyoruz iyice, kahverengi ipimizi. Ardından şu ilmek belirleyiciyi çıkaralım. Birinci sık iğnemizin şu arka lobundan ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar buraya. Şu şekilde. Ardındansa iki lobunu da alarak bir adet sık iğne yapacağım. Şöyle hem arka lobunu aldık. Ve birinci sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde renk geçişimizi sağlamış olduk. Daha da detaylı bir renk geçişi videosu isterseniz onları da çekeceğiz yakın bir zamanda. Onu da video profilimizden ulaşabilirsiniz, o videoya da. Kahverengi ile işimiz bitti arkadaşlar. O yüzden bunu birkaç ilmek daha ilerleterek kesebilirsiniz. Bu şekilde birinci sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz öreceğiz arkadaşlar. İkinci. 14 adet sık iğnemiz vardı. Hala aynı. Eksiltme ya da artırma yapmayacağız. Kahverengi ipimizi gizleyerek ilerliyoruz bu şekilde. Umarım net görünüyordur. Birkaç ilmek daha ilerleterek onu keseceğim. Sanırım yeterli. Burada bir keselim onu. Daha fazla ilerlemesin. Ben garanti olması açısından biraz fazla bırakıp şöyle iç dolgusunun olduğu kısma da kalsın istiyorum.
içinde kalsın. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Rengimiz farklı olduğu için ilmek belirleyici takmadım. Sizler dilerseniz takabilirsiniz ama şu anki sıramda takacağım. Şurada görmüş olduğunuz son ilmeği de ördükten sonra bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Bir üst sıraya geçerken arkadaşlar şurada ilmek kaydırma yapmıştık. Onu örmüyoruz. Direkt şu sık iğnemizi aynı noktaya yapmış olduğumuz sık iğnemizi örmeye geçeceğiz. Yoksa artırma yapmış oluruz. Bu şekilde bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Bu sıradaysa şimdiki sıramızdaysa arkadaşlar bir sık iğne bir artırma şeklinde ilerleyeceğiz. Fakat ilmeklerin flo kısmından öreceğiz. Yani bize bakan taraflarından, şu ilmeklerden, arkalardan değil. Biraz önce demiştim. Şu ilmek kaydırmayı örmüyoruz. Direkt sık iğnemizin bu kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bize en yakın olan kısmı, arka lob değil. Bu şekilde bir sık iğne ile başlıyoruz. Buraya dediğim gibi tekrar ilmek belirleyicimizi takabiliriz. Bir sık iğne yaptık. Şimdi sırada artırma işlemi var. Tekrar bir sık iğne. Ve bir artırma. Şöyle artırmamızı da yapalım. Şu görüntüyü oluşturacağız arkadaşlar. Bir sık iğne bir artırma şeklinde sıramız ilerleyecek. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Şurada biliyorsunuz ki bir ilmek kaydırmamız vardı. Onu yapıyoruz. Tekrar bu kısmı örmüyoruz. Bu şekilde bir sonraki sıraya geçmiş oluyoruz. Şimdi ise arkadaşlar şu görüntü oluştu. Umarım net görünüyordur. Bize yakın, ilmeğin bize yakın tarafından örmüştük biliyorsunuz. Arka kısmı kalmıştı. Şimdi burada görmüş olduğunuz arka kısımlarını ise yine aynı şekilde bir sık iğne bir artırma şeklinde öreceğiz. Yine toplam 14 adet ilmeğimiz var. Bu sayıyı koruyacağız. Yani 14 adet sık iğnenin üzerine bir artırma, bir sık iğne bir artırma şeklinde ilerleyeceğiz. İlmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi ilk sık iğnemiz şurada görünüyor. Tabi biraz zorlayabilir. Tek ilmek kaldığı için. Tutma açısından da zorlandığım için. Evet, şu şekilde ilmeğimi aldım. Bir sık iğne ördüm. Yine ilmek belirleyicimi takıyorum. Yanına bir artırma yapıyorum. Birinciyi yaptıktan sonra zaten diğerleri kolay arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bir sık iğne. Ve bir artırma.
Arkayı tekrar örelim. İpimi tellendi. Artırma kısmındaydık. Şöyle bir artırma yapıyoruz. Ve bir sık iğne bir artırma şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntü sağlayacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Dondurmamız bu formunu aldı. Şimdi ise artırmalarla elde etmiş olduğumuz 21 adet ilmeğimizi 4 sıra boyunca düz öreceğiz. Herhangi bir artırma eksiltme işlemi uygulamayacağız. Şöyle birinciyi yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Ve kalan 20 adet sık iğnemi de örerek bu sıramı da tamamlayacağım. Dediğim gibi 4 sıra boyunca düz öreceğiz arkadaşlar. Dilerseniz o 4 sırayı ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra düz ördükten sonra sıra geldi azaltma işlemlerini yapmaya. Bu sıramızda 5 adet sık iğne yaparak başlıyoruz. Şöyle hemen tekrar takalım. Üç, 4 ve 5. sık iğnemi yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir eksiltme yapıyorum. Tekrar 5 sık iğne, bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. 5 sık iğne, bir eksiltme. Evet arkadaşlar, 5 sık iğne bir eksiltme sıramız bitti. Şimdi ise bir sık iğne bir eksiltme sıramız var. Şöyle bir sık iğne yaptık. Ardından bir eksiltme yapacağız. İç dolgunuzu biraz doldurabilirsiniz. Ben şu şekilde biraz doldurdum. Bu sırayı da bitirdikten sonra biraz daha dolduracağım. Bir sık iğne bir eksiltme demiştik. Şimdi sırada bir sık iğne var. Tekrar bir eksiltme. Sıra sonuna kadar yine bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir sık iğne bir eksiltme sıramızda bitirdim. Şöyle iç dolgumu da biraz daha doldurdum. Sanırım yeterli de olacak. Şimdi ise arkadaşlar 6 adet eksiltme yapacağız. Şöyle. Birinci eksiltmemi yaptım. Ardından ikinci eksiltmem.
Üçüncü. Dördüncü. Beş. Ve son olarak altıncı eksiltmemi yapıyorum. Burada küçük bir boşluk kaldı arkadaşlar, görüyorsunuz. Dilerseniz bunu eksilterek de yapabilirsiniz. Dilerseniz de bir miktar ip bırakarak bir iğne yardımıyla düzdürebilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. O kısmı da yaptıktan sonra bitmiş olacak. Şöyle bir miktar kesiyorum. Şöyle bir iğne ihtiyacımız var. Öncelikle şöyle ipimizi çıkaralım. Evet. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi o boşlukta kapanmış oldu. Şöyle biraz bastırarak dondurmanıza biraz daha form katabilirsiniz. Şurada iç dolguları tığıma gelmişti. Onların temizliğini yapacağım. Burada da bir sıkılama işlemi yaparak bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Evet, tam şurada. Bu şekilde bir sıkılama işlemi yaparak bitirebilirsiniz. Bir kez daha attık. Evet arkadaşlar, anahtarlığımız bitti ve son hali bu şekilde oldu. Şu şekilde minimalist ve çok sevimli oldu. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur ve umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok memnun olurum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.